Volkswagen Golf'ün ilk nesli olan Golf 1, 1974 yılında üretilmeye başlandı. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da 1975'ten 1984 yılına kadar Volkswagen Rabbit ve Latin Amerika'da Volkswagen Caribe isimleriyle pazara sunuldu. Üretime başladığı yıllardan günümüze kadar hemen her modeliyle ayrı bir ses getiren Golf'ün dünya piyasasındaki yeri apayrı. Son modelini 2003 yılında severlerine kavuşturan Alman marka, bir önceki versiyonuyla Avrupa'nın en çok satan otomobili unvanını almıştı. ABD'ye geç uğrayan yeni nesil Golf orada da 2006 yılında ilk modeli gibi Rabbit adıyla satışa sunuldu. Station Wagon, Coupe, Cabrio gibi çeşitli versiyonları olan Golf ailesinin performanslı bir modeli olmasa şüphesiz büyük bir eksiklik olurdu. Bu açığını GTI ve R32 versiyonlarıyla dolduran Golf'ün en performanslı modeli olan R32'yi hız limiti olarak misafir etmeden geçemezdik. Dış tasarımında uygulanan modifikasyonlarla yerinden fırlamaya hazır bir Sprinter'ı anımsatan R32, özellikle genç kitlenin rüyalarını süsleyecek bir otomobil. Spor bir otomobil olmasına rağmen üzerindeki modifikasyon öyle abartılı cinsten değil. Örneğin ön cepheye eklenen geniş havalandırmalı tampon ve üzerinde R32 logosu bulunan krom ızgara sade bir imaj sergiliyor. Plaka bölgesinin farklı bir renkle boyanarak oluşturulan metal tampon görünümü de farklı bir hava kazandırmış. Daha önce de söylediğimiz gibi dış tasarımında öyle dil ısırtan bir modifikasyon bulunmuyor. Gerçi bu sebepten dolayı da Volkswagen R32'yi kuzu postuna bürünmüş bir kurt olarak adlandırıyor. Profile şöyle bir baktığımızda sadeliğin maksimum seviyede olduğunu görüyoruz. Hiç olmazsa profile yerleştirilecek 2 adet havalandırma çok daha hoş dururdu diye düşünüyoruz. Arka cephede R32 biraz daha sportif duruyor. Tampon içerisinden çıkan 2 adet egzozun duruşu harikulade. Çıkardıkları sesse yabana atılır cinsten değil. Cam üzerine yerleştirilen rüzgarlığın tasarıma olan etkisi kaçınılmaz. Egzoz ve rüzgarlık çok şık ve bir o kadar da sportif dursa da biz gene de çok sade olduğunu düşünüyoruz. Bizce tampon biraz daha agresif tasarlanabilirdi. Şunu açıkça söylemeliyiz ki iç mekanda gezinen sportif çizgiler dış mekana oranla çok daha fazla. İç mekanın tasarımına geçmeden önce harikulade bir kullanışı olan dokunmatik yol bilgisayarından bahsetmek istiyoruz. Fonksiyonlarının birçoğunun ekrana dokunarak ayarlandığı navigasyon, yol bilgisayarı, DVD, radyo, MP3 çalar, trafik bilgisi gibi birçok hizmetin de sunulduğu bu yol bilgisayarı şimdiye kadar karşılaştığımız dokunmatik ekranlar arasındaki en kullanışlısı. Kullanım kolaylığı bir yana sunduğu opsiyonlar ve grafikler bizden tam puan almayı başarıyor. Bünyesindeki 20 GB'lık hard diske istediğiniz müziklerinizi yahut filmlerinizi kaydedebiliyorsunuz. Seyir halindeyken DVD fonksiyonunu kullanamasanız da bu klasmanda bu hizmetin sunulması bizce büyük avantajlardan. Navigasyona gelince, dokunmatik ekranlardaki en büyük sorun navigasyona adres girerkenki andır. Bu sorunu Volkswagen tamamen ortadan kaldırmış. İç mekanın sportif tasarımına dönersek, direksiyon sanırım başlamamız gereken ilk nokta olacak. Multifonksiyonel ve sıra dışı bir tasarım sergilenen direksiyon, elinizi mükemmel bir şekilde kavruyor. Üzerindeki butonlarla yeni nesil hemen her Volkswagen'daki gibi yol bilgisayarı ve gösterge panelindeki ikinci yol bilgisayarını kontrol edebiliyorsunuz. Direksiyonla uyum içerisindeki vites kolu da son derece şık ve sportif bir tasarıma sahip. Direksiyonda ve vites topuzunda kullanılan krom malzemeye gaz pedallarında da yer verilmiş. R32 orta konsolda standart Golf'lerden farklı bir çizgi izlemiyor. Klimatronik butonlarından dijital ekrana kadar her şey aynı. İç mekanda kendi farkını koyduğu bir noktada sportif deri koltukları. Geniş yanaklarıyla girilen virajlarda sabit durmanızı sağlayan koltukların konforu da Alman markaya yakışır seviyede. Ön koltuklar gibi konforlu olan arka koltukların diz mesafesi de yeterli düzeyde. Normal Golf'ten ebatlar olarak bir farkı olmayan misafir aracımızın bagaj kapasitesi yabana atılır cinsten değil. Normal şartlarda 350 litre olan bagaj kapasitesi arka koltuklar yatırıldığı takdirde 1305 litreye kadar yükseliyor. Sanırız bu da spor bir araçtan beklenenin çok üzerinde.
R32'nin kuzu postuna bürünmüş bir kurt olarak anılmasının en büyük etkenlerinden birisi de şüphesiz performansı. Koltuğa çevirdiğinizde kükreyerek size cevap veren misafir aracımızın özellikle kalkışlardaki performansı yaşanılması gereken bir duygu. Sıfırdan 80 kilometreye 4.3 saniyede, sıfırdan 100 kilometreye ise 6.2 saniyede ulaşan misafir aracımız 320 Nm olan torkuyla yüksek devirlerde de performansından ödün vermiyor. Otomatik ve triptonik şanzımana sahip olan Tesla aracımızın agresif sürüşlerdeki kullanımı ileri seviyede. Seyir halindeyken yerinizden bir ok gibi fırlamak istiyorsanız direksiyonun sol tarafındaki mandalı çevirerek bir alt vitese geçmeniz yeterli. Eğer ani frenlemelerde motor freninden de yararlanmak istiyorsanız yine triptonik vites kollarını kullanarak düşük devirlere geçip motor freni de yaptırabilirsiniz. Eğer R32'nin devirlerini sonuna kadar kullanmak istiyorsanız vites kolunu S konumuna getirmeniz gerekiyor. Spor anlamını taşıyan bu konum devir yükselince bir üst vitese hemen geçmeyip deviri sonuna kadar yani performansın sonuna kadar ulaşmanızı sağlıyor. Kardeşlerine oranla daha sert virajlar neredeyse çocuk oyuncağı. Tabi spor direksiyonun ve koltukların da virajlardaki rolünü pas geçmemek lazım. Performansıyla kullanıcıyı memnun edecek tüm vasıflara sahip olan R32, şehir içi hariç yakıt çizelgesiyle de kullanıcıyı hoşnut tutacağı benziyor. Şehir içerisinde 13.1 litre, şehir dışında 7.7, ortalamadaysa 9.7 litre yakıt tüketen R32, bir Golf'e göre hayli yüksek bir yakıt çizelgesine sahip olsa da 250 beygir gücünde bir spor Golf'e göre ekonomik olduğunu söyleyebiliriz. Son yılların gözde teknolojilerinden olan 4 çeker sistemlerin Volkswagen'daki ismi 4Motion, tabiri yerinde ise kullanıcısının eli kolu. Performanslı kullanımlarda sürücüye co-pilotluk yapan bu sistem söz konusu güvenlik olunca da liste başında yer alıyor. Elektronik Stability programı olan ESB ile işbirliği içerisindeki 4Motion, süspansiyonlarıyla zaten sert virajlara hazırlıklı olan misafir aracımızın yola bir panter gibi tutunmasını sağlıyor. Her tekerleğe ayrı bir çekiş gücü uygulayabilen bu sistem aynı zamanda kaygan bir zemine girildiğinde ya da araç ittifak kaybettiğinde hangi teker yola daha çok tutunuyorsa ona daha çok çekiş gücü gönderiyor. Ya da girilen bir virajda aracın hem yoldan çıkmadan hem de rahat bir şekilde virajı alabilmesi için tekerlekler arasında saniyelik bir an içerisinde görev dağılımı yaparak zorlu virajları tereyağından kıl çekercesine aşmanızı sağlıyor. 4Motion'un yanı sıra bir kaza esnasında da kullanıcıyı en iyi şekilde koruyacak TPM güvenlik sistemleri de R32'de standart olarak sunuluyor. Gelişmiş airbag güvenliği sizi ön ve yan darbelerden korurken arkadan çarpmalara karşı boyun kırılmasını da engellemek için oturduğunuz koltukların kafalıkları aktif hale getirilmiş.